Ve sonunda yolculuğum başladı dostlar. Bu şekilde teknenin içerisine geçtik. Günaydın. Günaydın. What was your name? How do you say my name is in Turkish? Benim adım Benim adım Anel. 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 Thank you. Unutulmaz bir hatıra ya. Gerçekten deneyimlemeniz gereken bir şey. Eğer ki bir gün Vietnam'a gelirseniz. Bu turu yıllar önce yapmıştım. Şimdi tekrardan yapıyor olmak gerçekten çok güzel. Ve şu balıklara bakar mısınız ya? Köpek balığına benziyorlar ama neler gerçekten bilmiyorum. Devasalar. Oo! Adamın kamerasını ısırdı galiba balık şu anda. Suya giren her şeye saldırıyorlar ya resmen. Herkese hoppa araba çarpacak bana. Hey bro. How are you? Yeah, I'm very well. Hey. Good morning. Vietnam. Yeah, thank you. Ortam böyle. Herkese günaydınlar. Videoyu açamadım. Dostlar şu anda ben Vietnam'ın Cat Bağdatı'ndayım. Burayı geçen bölümde güzel bir şekilde gezmiştik ve bu bölümde burada Ha Long Bay'in açıklarında çok güzel bir tekne turuna katılacağız. Sonunda artık buranın doğasını tam anlamıyla keşfedeceğiz. Ha Long Bay son derece meşhur bir yer. Denizin ortasında yüzlerce kayalardan oluşan böyle ufak adacıklar var. Ve orada Monkey Island yani Maymun Adası diye bir yer var. Oraya da gideceğiz. 2-3 yerde yüzecekmişiz, böyle kano ile gezdireceklermiş bizi falan. Bayağı bir şey var turun içeriğinde. Açıkçası ben de sizinle göreceğim. Bundan 6,5 yıl önce burada aynı tura katılmıştım ve şimdi yeniden aynı tura katılacağım burada. Böyle güzel bir gün bizi bekliyor dostlar. Vietnam'ın muhteşem cennet sularını keşfedeceğiz bugün. Şimdi şunlardan bir tanesine atlayacağız. Bunlar bu adanın taksileri dostlar. Normalde 10.000 dong verip bunlarla her yere gidebiliyorsunuz. Bizi bu şekilde galiba teknelerin kalktığı noktaya götürecekler. Sonrasında denize açılacağız direkt. Ve dostlar an itibarıyla yolculuğumuz başladı. Ha Long Bay'in Vietnam'ın meşhur adacıklarının ortasındayız. Bakın şurada balıkçıların yerleri var. Okyanusun ortasına böyle ufacık dediğim barakalar inşa etmişler ve buralarda toplanıyorlar. Balığa çıkıyorlar gündüzleri. Bakın hatta tekneler geçiyor. Daha turun ilk dakikaları yani. Daha yeni içeri geçtik ve yukarıya attık kendimizi. Şu an hava bayağı serin. Üstümdekiyle üşüyorum yani çünkü çok rüzgarlı. Ama gündüz bayağı sıcak olacak. Gündüz diyorum 1-2 saate bayağı sıcak olacak. Öyle söyleyeyim. An itibarıyla macera başladı. 6,5-7 yıl sonra tekrardan aynı yerde aynı turdayım. Güzel bir macera olacak benim için de. Ha Long Bay Körfezi'nin açıklarındayız şu anda. İki farklı körfez var burada. Lan Ha Körfezi ve Ha Long Bay Körfezi. Hemen şurada ileride bile çok küçük bir balıkçı teknesini görüyorum. Yani buraya kadar balıkçılar geliyorlar. Kendi hallerinde balık tutmaya çalışıyorlar. Ve şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız dostlar? Etrafımız tamamen bu adalarla dolu. Herkes güneşleniyor. Manzaranın tadını çıkartıyor. Umarım kameraya güzel yansıyordur çünkü gerçekten çok güzel duruyor şu kayalıklar. Bazı yerlerde bunların direkt arasından geçiyorsunuz. Hatta galiba kano ile gezeceğimiz yer bunların arasında olacak direkt. Resmen dibinden geçiyoruz ya şu kayaların şu anda. Bakar mısınız? Okyanusun ortasında şöyle devasa kayalar var ya, resmen dimdik duruyor yani. Dünyada başka kaç yerde görebilirsiniz şunu emin değilim. Ve az ileride de birebir aynı manzara var. Çok güzel duruyor ya.
okyanusun ortasında resmen böyle yükselmiş milyonlarca yıllık kayaçlar ya. Her zaman söylüyorum, Güneydoğu Asya'da doğa bir başka. Yani gerçekten çok yer gezdim gördüm ama Güneydoğu Asya'nın yeri bende her zaman ayrı. Tayland'da da benzer yerleri görüyorsunuz ama burası çok ayrı bir seviye. Zaten dünyaca da meşhur bir yer. Drone görüntülerini de bırakmaya çalışacağım olabildiğince. En güzel şekilde gün boyunca buraları yansıtmaya çalışacağım size dostlar. Buranın artık adalarına kadar, ne bileyim böyle en keşfedilmeyi bekleyen yerlerine kadar gireceğiz bugün. Ve şimdi günün ilk durağına geldik dostlar. Tam ben çekmeye başladım, gölgeye girdik. Etraf inanılmaz gözüküyor ya. Her yerde yüzlerce şu ufak adalardan var, adacıklardan var. Burada 1 saat boyunca kayaking yani kano ile gezi yapacakmışız. 2'şer kişilik kanolar varmış. Bir kişiyle daha paylaşacağım kanoyu. Olabildiğince çekmeye çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olacak elimde kamerayla, mikrofonla falan ama olabildiğince yansıtmaya çalışacağım size dostlar. Umarım güzel görüntüler çıkacak ortaya. Macera başlıyor sonunda tam anlamıyla artık. Ve şimdi buradan kanomuza atlayacağız dostlar. Manzaraya bakar mısınız ya? Muhteşem gözüküyor cidden. Şu teknelerle açılmak istiyorum ya aslında. Bakın şunlar geleneksel balıkçı tekneleri. Bir kişi oturuyor şurada, iki tarafından kürek çekiyor ve ağlarla balık tutuyorlar. Geleneksel şapkalar bile içlerinde, bakar mısınız? Şöyle çiçek desenli geleneksel şapkaları var. Çok güzel ya. Ya şununla açılmak ayrı bir keyifli olur. Bekliyoruz bakalım açılmak için halen daha. Ve sonunda yolculuğum başladı dostlar. Bu şekilde teknenin içerisine geçtik. Günaydın. Günaydın. What was your name? How do you say my name is in Turkish? Benim adım Benim adım Anel. 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 Ben Furkan. Benim adım Furkan. Anel Fransızmış dostlar ve Türkiye'de 3 ay kalmış. 3 ayda çatpat biraz Türkçe öğrenmiş. Onunla beraber gidiyoruz böyle. Manzaralar gerçekten mükemmel. Ara ara göstermeye çalışacağım size. Kürek çekerek bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Unutulmaz bir hatıra ya. Gerçekten deneyimlemeniz gereken bir şey. Eğer ki bir gün Vietnam'a gelirseniz. I'm also recording, that's okay. 2 dakikada şu kıyıdan buraya kadar geldik ya. Çok güzel etraf dostlar. Gerçekten çekim yapması biraz zor oluyor ama artık idare edin. Olabildiğince göstermeye çalışıyorum size. Let's go. Şimdi şöyle bir mağaranın altından geçiyoruz. Az önce tam çekecektim ama az kalsın çarpıyorduk kayalara. Kameramı bir temizledim. Manzaraya bakar mısınız? Abi çok güzel duruyor. Maalesef kameram sürekli ıslanıyor. Ama etraf çok güzel. Ya şu macera kısmı Güneydoğu Asya'da ayrı bir seviye. Şu aktivitelere bayılıyorum. Güneş çıktı bir anda bakın. Parıl parıl. Sanki böyle bir lagünde gibisiniz. Gölün içinde gibisiniz burada. Ama okyanustayız aslında şu anda. Yani dünyada çok az yerde görebileceğiniz muhteşem bir doğa var ya burada. Şu geldiğimiz yere bakar mısınız dostlar? Ya çok güzel. Daracık bir mağaranın içinden geçip böyle bir yere çıktık. Okyanusun ortasında şöyle bir yer hayal bile edemezsiniz belki de. Ama işte böyle doğalar var burada. Tayland'da da var, Filipinler'de de var ama Vietnam bunun menbaı yani. Muhteşem bir doğa ya. Gerçekten şunu deneyimleyince insan huzur buluyor. Çok huzurlu hissediyor. How is going?
Sakin sakin böyle fotoğraf, video çekiyoruz. Ortamın tadını çıkartıyoruz. İnsanlar çok sıcakkanlı. Benim gibi gezen herkes zaten sırt çantalı gezginler, backpackerlar hep böyle sıcakkanlı oluyor. Arkadaş edinmeleri çok kolay yani 2 dakikada çok samimi olabiliyorsunuz insanlarla. Bu olayı da ayrıca seviyorum Asya'da. Çünkü çok fazla gezgin var ve yalnızlık çekme ihtimaliniz yok ya burada. Evet, tekrardan mağaranın içerisine geçiyoruz. Bir yandan da tekne elimle kürek çekmeye çalışıyorum. Pek kolay olmuyor ama olsun. Şu manzaraya bakar mısınız ya? İnanılmaz manzaralarla karşılaşıyorsunuz bu şekilde sürekli olarak. Yani bitmek bilmiyor şu görüntüler. Kaza yapıyorduk az kalsın. Çok iyi bir macera yaşadık ya. Neredeyse geri döndük sayılır. Millete falan çarptık az önce. Ne bileyim, çok güzel oldu. What was your name? Benim adım Anel. Anel, I forget. Anel paddleboard öğretiyormuş Türkiye'de ve bu kayaking'i de çok iyi biliyor. Ara sıra ben onu çektim, o beni çekti böyle. Karşılıklı bir ben sürdüm, bir o sürdü. Bayağı bir gezdik. Şurada ileride bir mağara daha varmış. Oraya doğru devam ediyoruz şimdi. Ve şu girdiğimiz mağaraya bakar mısınız? Çok iyi dostlar. Kameram ıslanıyor sürekli. Umarım görüntü iyidir. İçerisi bayağı karanlık. Wow, that's so beautiful here. Sesimiz nasıl yankı yapıyor var ya. Bakın şurada bir kana doğa var. Resmen gözükmüyorlar. Anel de bana video çek diyor. Bana da gönderirsin diyor. Şey demeyin yani, kıza sürdürdün hep kanoyu falan. O da istiyor yani video çekmemi. İnsanlar çok sıcakkanlı ya. Bu olayı çok seviyorum burada. Ve mağaradan sonra şu çıktığımız yere bakar mısınız? Çok dar bir çıkıştan böyle mağaranın dışına attık kendimizi. Kuş cıvıltıları geliyor sağdan soldan. Böyle börtü böcek cıvıltıları geliyor. Huzuru bulduğumuz bir yerdeyiz ya şu anda. İnsanlar kanosunu böyle park ediyor ve manzarayı izliyor. Herkes anın tadını çıkartıyor, anı yaşıyor şu anda. Hayatınızda bir kez olsun bence deneyimlenmesi gereken bir şey. İnanılmaz bir macera ya. Ve neredeyse kaybolduk dostlar. Bizim tekneyi biz kaybettik. O kadar uzağa gitmişiz ki hiç kimse kalmadı bizim gruptan. Ve ilerlemeye çalışıyoruz. Bu arada su geldi galiba. Okay, we can do this. We almost got lost, you know. Tek elimle kürek çekiyorum, tek elimle kamerayı tutuyorum şu anda. Çok iyi macera oldu ama umarım tekne hala bizi bekliyordur. We are the last ones for sure right now. There is no anybody. Everybody left already. Our boat leaving. Maybe they left already, not so sure. Oh my god, I need to make a vlog. Don't worry, I'm recording right now. I will send it to you. Görüntü için kusura bakmayın bu arada, nasıl çıkıyor çok göremiyorum. Sürekli temizliyorum kamerayı ama sürekli ıslanıyor yani dakika başı. Arkadaşlarını gördük şimdi. Yanındaki arkadaşımın, Anel'in. 2 kişi daha var burada.
O yüzden şanslıyız gibi gözüküyor. Kaybolduk sandık gerçekten. Tekne gitti sandık. Kaybolmadık da hani bayağı bir uzağa gitmişiz biz. 2 tane mağaradan geçtik falan gördünüz zaten. Tekneye doğru geri dönüyoruz şimdi. Hey! Çok güzel bir macera oldu ya. Oh, I have Wi-Fi here. Wi-Fi? How is it possible here has Wi-Fi? No. Ve ana karaya döndük. Şimdi tekrardan tekneye doğru geçiyoruz. We did that. Yeah, we did. Good job. They didn't abandon us. Yeah, they wait for us. Evet, şimdi galiba meyve suyu falan veriyorlar teknede. İçeriye atacağız kendimizi. Güzeldi ya. Vallahi çok güzeldi. Çok eğlendik burada. Bir sonraki duraklar nasıl olacak merak ediyorum. Evet, sonunda teknemize döndüm. Halen daha dönmeyenler varmış. Biraz boşa stres yapmışız. Meyve suyumuzu da içtik az önce. Çok güzeldi ya. Çat pat Türkçe konuşan bir Fransızla tanışmış oldum. Ben şu ana kadar aşırı derecede keyif alıyorum açıkçası. Umarım izlerken siz de keyif alıyorsunuzdur. Burada bir beğenimizi atarsak çok sevinirim. Bir beğen butonuna basıp... kornaya bastı. Abi sakin. İkinci kez denk geldi. Bayağı boş bu arada, bakın giden tekne. Bizimki full yani. Bunda 3. kat falan bomboş. Neyse dostlar, bir beğeni isteyecektim, isteyemedim. Bir beğen butonuna basarsak güzel olur. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Olabildiğince elimden gelen en iyi şekilde paylaşmaya çalışıyorum bu cennet doğayı sizinle. Ve şimdi okyanusun ortasında durduk. Burada yüzecekmişiz. Jumpman. You go first. Herkes atlıyor buradan teknenin tepesinden. Ben de atlayacağım birazdan ama nasıl çekeceğim bilmiyorum. Şöyle bir etrafı göstereyim. Çok güzel bir yerdeyiz ya. Bugün bu cümleyi kaç defa kurdum bilmiyorum ama hem buradaki ortam çok güzel hem de bulunduğumuz yer, konum çok güzel. Hoppa. Herkes böyle atlıyor sıradan. Kamerayı bırakıp ben de kendimi şu sulara bırakacağım en azından. Çekecek kimse yok. Yapacak bir şey yok o yüzden. Oh my fuck! Don't land like that! Şu olayı gerçekten seviyorum tekne turlarında. Okyanusun ortasında deli gibi eğleniyorsunuz abi. Günün özeti bu olabilir. Neyse, şu kamerayı bırakayım, ben de atlayayım bence. Tadını çıkartalım buranın. Evet dostlar, burada bayağı bir yüzdük. Bayağı bir tadını çıkarttık buranın. Şimdi öğlen yemeği yiyecekmişiz. Bu da tura dahildi. Bu turu ben sadece 20 dolara aldım. 545 bin Vietnam dongu karşılığında aldım. Pazarlık yapmanız ve etrafa sormanız gerekiyor. Her zaman uygun fiyat bulabiliyorsunuz. Yıllar önce aynı turu 14 dolara yapmıştım. Bundan 6,5 sene önce. Şimdi 20 dolara yaptım. Çok da değişmemiş yani. Burası bayağı turistik olmasına rağmen şu an. Alt kata ineyim ben. Öğlen yemeğimizi alalım. Yemeği kaçırmayayım. Buranın tadını çıkartmaya devam. How is going? Yeah, lunchtime arrives finally. So hungry now. Ve şöyle öğlen yemeğimiz geldi. Tofu var, balık var, kızarmış yer fıstığı var. Şöyle oturduk, hep beraber yiyoruz burada. Altılı gruplar halinde yiyorsunuz yemeğinizi. Sadece göstereyim dedim çok kısa. Çubuklarla böyle tabağımıza dolduruyoruz. Ortada ne varsa paylaşıyorsunuz bu şekilde.
kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki böyle. İnsan ne anlatacağını, ne söyleyeceğini bilemiyor. Size belki aynı gibi gözüküyor olabilir manzaralar ama aslında sürekli değişiyor. Sürekli daha farklı adacıklar, daha güzel yerler görüyorum. Çok güzel dinlendim bugün. Gerçekten sonuna kadar tadını çıkarttım buraların. Böyle insanın ruhu dinleniyor ya doğanın içerisinde olunca. Şehirlerde yoruluyoruz, stresleniyoruz, sürekli hiç farkında bile olmuyoruz. Özellikle Vietnam'da Hanoi'de 12-13 gün harcadıktan sonra buralara gelince doğanın kıymetini daha iyi anlıyor insan. Güneydoğu Asya'nın belki de en kaotik şehirlerinden bir tanesinden, trafiğin böyle en yoğun olduğu, insan yoğunluğunun çok yüksek olduğu şehirlerden bir tanesinden böyle bir yere gelince sonuna kadar tadını çıkartıyorsunuz buranın. Eğer büyük bir şehirden buralara gelirseniz gerçekten çok eğleneceksiniz bence. Çünkü o kadar güzel bir doğa var ki resmen ruhunuzu dinlendiriyor ya sizin. Uçsuz bucaksız okyanusun ortasında böyle savrula savrula gidiyoruz resmen. Bakın hiçliğin ortasındayız. Şuraya balıkçılar için böyle kulübe gibi bir şey yapmışlar yine. Ve bu ülkede ne bileyim tayfunlar oluyor, sürekli sel baskınları oluyor. Çok güçlü yağışlar oluyor ama yine de denizin ortasına böyle yapılar yapmaktan çekinmiyorlar. Bu da ayrıyeten ilginçlik ya, gerçekten çok ilginç geliyor bana. Şöyle bir yere geldik şimdi. Bir lagünün içinde gibiyiz. Tekrardan bir suya atlayacağım. Bir iki kişi atladı ama grubun çoğunluğu yüzmüyor yani şu anda çünkü herkes çok yorgun abi. Cildim şu an var ya acayip yanıyor. Güneş kremi de yoktu yanımda. Bunun acısı yarın çıkar gibi. Allah'tan esmerim ama beyaz olanlar muhtemelen kıpkırmızı olmuştur şimdiden. Bütün grupla tanıştık. Ne bileyim çok güzel arkadaşlıklar edindim burada ve şuranın tadını çıkartıyoruz ya sonuna kadar. Bilmiyorum yüzen var mı? Etrafa bakınıyorum. Eğer daha duracaksak bir daha bir kendimi suya atacağım burada. Şuradan birisi atladı şimdi ama hey. Şuradan birisi atladı şimdi ama çok kötü çakıldı abi. Şimdi benim sıram. Rica ettim, beni de çekiyorlar. Atlayacağım bakalım buradan. That's okay, we'll be fine. Oh, still high. That's good. Ve okyanusun ortasında şöyle bir yere geldik şimdi dostlar. Burası balık çiftliğiymiş. Hani hep diyordum ya okyanusun ortasına kulübe yapmışlar falan diye. Onun sebebi işte burada balık yetiştirmekmiş. Devasa balıklar görüyorum şimdiden aşağıda. Tekneden ineceğim ve burayı keşfetmeye başlayacağız birazdan. Şu balıklara bakar mısınız dostlar? Devasa balıklar var ya. Kocamanlar. Umarım belli oluyordur GoPro'da. Ya inanılmaz balıklar var. Galiba birçok farklı çeşit balığı yetiştiriyorlar burada. Gerçekten ilginç bir olay. Bakın bir tanesi daha önümde yüzüyor böyle. Maymun Adası'na gitmeyecekmişiz bugün. Sebebi ise maymunların üreme dönemi olmasıymış dostlar. Daha dün bir kadını ısırmışlar. Kadının bacağı bayağı kanamış falan, rehberimiz anlattı. Onun yerine buraya getirdi bizi. Burada nasıl balıkları büyüttüklerini, yetiştirdiklerini görüyoruz. Balık çiftliği olarak geçiyor burası. Şurada çok küçük balıklar görüyorum. Galiba kovayla yakalayıp gösterecek bize. Şuradan ilerleyeceğiz bakalım. Bu arada Balıkçı Köyü diye geçiyormuş burası dostlar.
100 yıl öncesine kadar Vietnam'da çok fazla balıkçı köyü varmış bu şekilde. İnsanlar okyanusun ortasında yaşıyorlarmış ama şu anda sadece böyle 1-2 tane kalmış. Şimdi rehberimiz bize buradaki o büyük balıkları gösterecekmiş. Devasa balıklar var şurada, bakın şimdi. Ufak balıkları attı onu beslemek için. Yem olarak birkaç tane ufak balık attı. Şöyle göstermeye çalışacağım. The ones over there were jumping. Devasa balıklar var burada ama su böyle puslu gibi belli olmuyor çok fazla. Şuraya şimdi yem attı rehberimiz. Nasıl atlıyorlar az önce var ya. Göstermeyi çok istiyorum ama uzaktayım biraz. Şu alanda komple balık besliyorlar işte okyanusun ortasında dostlar. Etrafımız bu kayalarla çevrili, tamamen bir lagün gibi burası. Bu yüzden burayı seçmişler belli ki, güvenli liman. Şunlara bakar mısınız ya, her yerdeler. Daha ufak balıklar var bakın burada. Nasıl geldiler dibime kadar. Ara görüntü olarak çekmeye çalışıyorum bu balıkları. Şuna bakın bu arada. Videoda bırakacağım dostlar bu konuştuğum yerlere. Siz de rahatlıkla görebilirsiniz. Telefonda çok daha iyi belli oluyor. Konuşmamın üzerine koyarım buraya. Enteresan bir yermiş ya burası. Yani adaya gitmekten bile iyi bir deneyim olabilir. Çünkü okyanusun ortasında insanların nasıl balık yetiştirdiklerini görüyoruz. Afrika'da benzeri yerler görmüştüm ama onlar çok daha ilkel yerlerdi. Bu kadar büyük bir balık çiftliğiyle hiç karşılaşmamıştım haliyle. Ve şunlara bakar mısınız? Devasa var dostlar. 3 yıla kadar büyütüyorlarmış burada balıkları. Ve en büyükleri bunların 60 kiloya kadar ulaşıyormuş. Buradaki en büyük balık 60 kiloya kadar büyüyor dedi rehberimiz. Her ay sadece bir tane yavru veriyormuş bu balıklar. Yılda 12 tane daha elde ediyoruz diyor bundan bu şekilde. Şu tarafa doğru bir devam edeceğim. Başka hangi balıklar var merak ediyorum açıkçası. Bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor ama gerçekten bana çok ilginç geldi açıkçası. Ve şu balıklara bakar mısınız ya? Köpek balığına benziyorlar ama neler gerçekten bilmiyorum. Az önce bir besledi rehberimiz. Devasalar. Oo. Adamın kamerasını ısırdı galiba balık şu anda. Suya giren her şeye saldırıyorlar ya resmen. Devasa balıklar. Yakın çekimini çektim. Buraya koyacağım ben konuşurken. Siz de göreceksiniz dostlar. Şuna bakın. Elimi kapacak neredeyse. Çok değişik bir deneyim oluyor ya. Bayağı enteresan balıklar var. Durduk böyle bakınıyoruz. Şuna bakın. O kadar tatlı duruyor ki böyle alıp götürmek isteyeceğiniz bir balık ya. Sanki havada gidiyormuş gibi gözüküyor böyle. Beyaz benekli çok değişik bir balık. Bakar mısınız? Oh, that one. Bundan 100 yıl öncesine kadar Vietnam'ın dört bir yanında böyle yerler görebiliyor musunuz işte. Dünya modernleşince bu olaylar da bitiyor, azalıyor. Daha profesyonel bir hal alıyor. O yüzden çok fazla görememeye başlıyorsunuz. Ama gelip bunun burada halen daha eskisi gibi yapıldığını görmek çok güzel oldu bence. Benim için de farklı bir deneyim. Yıllar önce insanların aslında nasıl hayatta kaldıklarını, nasıl balık yetiştirdiklerini, bu farklı balıklara nasıl sahip olduklarını ve nasıl ticaret yaptıklarını anlıyorsunuz böyle yerleri görünce. Ve bu noktaya da artık veda vakti dostlar. Maymun Adası'nın açığına doğru gidecekmişiz şimdi. Adaya çıkmayacakmışız ama adanın açığına ulaşacakmışız. Maymunlar şu anda çok agresif olduğu için çıkmayacağız dedi. Uzaktan böyle en azından size göstermeye çalışacağım Maymun Adası'nda. Yolculuğumuz devam ediyor bakalım. Şu an belki de turun en güzel kısmını yaşıyoruz dostlar.
Güneş yavaştan batmaya başladı. Manzara mükemmel. Yüzlerce aracın etrafından ilerlemeye devam ediyoruz. Şu olay gerçekten güzel. Sabah 8'de hostelden aldılar ve 8.30 gibi 9 gibi tura başladık ve şu anda saat öğleden sonra 3-4 hala devam ediyoruz. İnanılmaz ya. Sadece 20 dolara şöyle bir şey yapabiliyorsunuz Vietnam'da. Ve günün son durağı Maymun Adası'na geldik dostlar. Buraya gelmeyeceğiz zannediyordum ben çünkü rehberimiz gitmeyeceğiz demişti. Ama ne değişti bilmiyorum, geldik bir anda. Maalesef adaya gitmek için buradan itibaren yüzmemiz gerekiyor. Ve adaya çıkmanızı önermiyorum dedi rehberimiz. Çünkü dediğim gibi maymunların üreme dönemiymiş ve çok tehlikeli olabileceklerini söylüyor. Gerçi şu an belki 40-50 tane turist var, yani kimse umursamıyor bunu. Herkes çıkıyor. Zamanında şu tepeye kadar tırmanmıştım ben buraya geldiğimde ve bu tepeden bir fotoğrafım var. Hatta belki buraya bırakırım o fotoğrafı. Instagram'ımda hala duruyor o fotoğraf. Çok güzel bir hiking yolu vardı aslında ama adaya çıkmayın diyorlar. Çıksam bile yüzerek çıkmamız gerekecek ve kamerayı, telefonu falan alamayacağım yanıma. Sırılsıklam olacak her şey. O yüzden siz manzarayı bu şekilde göreceksiniz. Çok güzel bir plaj var şurada. Ve dediğim gibi çok da güzel yürüyüş yolu var, maymunlar var aslında. Ama uzaktan bakacağız şimdilik. Bilmiyorum bu arada tekrar yüzer miyim? Saat 4 çeyrek falan şu anda ve sabah 8'den beri teknedeyiz yani neredeyse. Yüz artık bayağı da bir yoruldum. Bilmiyorum artık girer miyim suya, girmez miyim? Girersem adaya çıkarım kesin ama işte yanımda bir şey götürememek kötü olacak. Ama olsun, en azından şu manzarayla eğlenelim. Gün batımı yaklaşıyor bakın. Saat 5-5.30 civarı hava kararıyor burada. Gün batımını muhtemelen burada izleyeceğiz. Ve gün batımı saati geldi dostlar. Herkes burada kaldı. Adaya kimse çıkmadı. Artık maymunlarıyla gitti diyebilirim yani. Çok güzel bir gündü. Artık günün sonu burada geliyor. Sonuna kadar Vietnam'ın Cat Ba Adası'nı yaşadık. Yani buraları da olabildiğince yansıtmaya çalıştım. Umarım izlerken fazlasıyla keyif almışsınızdır. Videoyu kapatmayacağım. Daha güzel bir şey görme ihtimalime karşı açık tutacağım videoyu biraz daha. Ama bir şey görmezsem ana karaya varınca bitiririm. Şimdilik durumlar bu. Burada bu şekilde gün batımını izleyip doğanın tadını çıkartacağız. Evet dostlar, çok güzel bir gündü. Gün batımını da burada gerçekleştirdik ve artık geri dönüş vakti. 15-20 dakika içerisinde geri dönmüş olacakmışız. Nasıl olacak o bilmiyorum. Hiçliğin ortasında gibiyiz ama olsun. Bakın hala ufak balıkçı tekneleri etrafımızda. Çok güzel, keyifli bir gündü. Umarım izlerken keyif almışsınızdır siz de. Ne diyeyim, herkese Vietnam'dan, Cat Ba Adası'nın açıklarından, Lan Ha Bey'den selamlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Olabildiğince en güzel haliyle, en güzel şekliyle burayı yansıtmaya, yaşatmaya çalıştım size. Böyle bir tura katıldım. Umarım beğenmişsinizdir. Vietnam'a bir gün yolunuz düşerse siz de böyle bir tura katılabilirsiniz. Belki bir gün beraber böyle bir tur düzenleriz. Ben düzenlerim, siz katılırsınız daha doğrusu. Böyle bir hayalim var.
Bakalım zaman ne gösterecek göreceğiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz.